Hiç böyle hissettin mi? Telefonun çalmıyor, mesaj gelmiyor, seni artık aramıyor. Ve içinde tanımlayamadığın o keskin boşluk. Sanki biri göğsünün üzerine görünmez bir düğüm atmış gibi. Konuşamıyorsun ama susmak da acıtıyor. Terk edilmek basit bir ayrılık değil bu. Kimliğini, değerini, varlığını sorgulatan bir travma. Ama dur, bugün sana bir soru soracağım. Ya o terk edilme korkusu aslında seni hiç sevmediğin birisine bağladıysa? Ya aşık olmadığın halde yalnız kalmamak için sevdiğine inandıysan? Bu video kendine en zor soruları sorma cesareti olanlar için. Gerçekten sevdik mi yoksa yalnızlıktan mı kaçtık? Terk edilmekten mi korktuk yoksa kendimizi terk etmiş miydik? Terk edilme korkusu ilişkilerin içerisinde doğmaz. Çocuklukta hiç farkında olmadan filizlenir. Bir bakıcının ihmali, bir annenin sessizliği, bir babanın yokluğu. O an anlamazsın ama beynin kaydeder. Sevgi varsa terk edilme riski de vardır. John Bowlby'nin bağlanma teorisi, bir bebeğin ilk ilişkileri, onun tüm yaşam boyu kuracağı bağları nasıl etkilediğini anlatır. Eğer bir çocuk duygusal ihtiyaçlarını sürekli karşılayamayan, güven vermeyen bir figürle büyürse, o çocuk sevginin süreksiz, terk edilmenin kaçınılmaz olduğuna inanır. Ve sonra ne olur biliyor musun? Büyürüz ama içimizde hala terk edilmekten korkan küçük bir çocuk yaşar. Aşkı ararken aslında güven ararız ama güveni karıştırırız. Yanımda kalan biri beni seviyor sanırız. Oysa sadece kalmış olabilir. Gerçekten sevmiş olmayabilir. Şimdi bir dur ve düşün. Onsuz yaşamayı hayal edemediğin kişi seni mutlu mu ediyor yoksa sadece tanıdık mı geliyor? Çünkü bazen aşk sandığımız şey sadece bir alışkanlıktır. Ya da terk edilme korkusunun üzerimize örttüğü bir illüzyon. 2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre yüksek terk edilme kaygısına sahip olan bireyler partnerlerinden bağımsız bir benlik geliştiremiyor. İlişkide kendilerini yetersiz, değersiz hissediyor ve partnerinin sevgisini kaybetmemek için kendisini bastırıyor. Yani aslında neler oluyor biliyor musun? Sevgiyi değil, güvenliği seçiyoruz. Ama en güvenli yer bile sevilmediğinde bir hapishaneye dönüşür. Terk edilme korkusu sadece gitmeyle ilgili değil. Bazen biri gitmez ama zaten çoktan yok olmuştur. Ve biz terk edilmeden terk edilmiş hissederiz. İşte bu yüzden bazı ilişkilerde kişi sürekli alttan alır. Sınır koymaz, hayır diyemez ve kendini yok sayar. Çünkü içten içe şu cümleyi taşır. Eğer kendimi gösterirsem beni bırakır. Psikolog Margaret Pol'ün dediği gibi başkalarının sevgisini almak uğruna kendi ihtiyaçlarını görmezden gelen kişi aslında kendi iç çocuğunu kaybetmiştir. Ve belki de en büyük terk ediliş başkası değil, kendimiz tarafından terk edilmek. Biliyor musun? Terk edilmenin acısı gerçek. Sadece duygusal değil, fiziksel olarak da acıtıyor. 2005'te UCLA'da yapılan bir MR araştırması, romantik terk edilmenin beynin fiziksel ağrıyı işleyen bölgeleri olan noktaları aktive ettiğini ortaya koydu. Yani biri seni reddettiğinde beynin bunu vücuduna alınan bir darbe gibi kodluyor. İşte bu yüzden kalbim acıyor dediğinde aslında abartmıyorsun. Beyninde gerçekten bir acı yanıyor. Bu korku seni sürekli tetikte tutar. Mutluyken bile bir şey olacak hissiyle yaşarsın. Kendini sabote edersin, partnerini sorgularsın. Ve bazen korktuğun başına gelmeden önce ilişkiyi sen bitirirsin. Çünkü giden olmak, terk edilen olmaktan daha az acı verir. İyileşme sen korkunu bastırmayı bıraktığında başlar. Onunla yüzleştiğinde ben neden bu kadar korkuyorum sorusunu ilk defa kendine dürüstçe sorduğunda. Psikoterapist Tyce Gibson'ın dediği gibi terk edilme korkusu geçmişte yalnız bırakılmış bir parçanın bugünkü çığlığıdır. Ve sen o çocuğa yeniden sarılmadıkça
kimse seni tam olarak saramaz. Bu yüzden iyileşmek, kendi değerini bir başkasının sevgisine bağlamamaktır. Gitme demek yerine kalsan da ben kendimle tamamım diyebilmektir. Aşkı bir ihtiyaç değil, bir tercih olarak yaşayabilmektir. Şimdi sıra sende. Sana soruyorum. Aşk sandığın şey aslında sadece korkularının sesi olabilir mi? Gerçekten sevdin mi yoksa sadece gitmesin diye mi tuttun? Şimdi yorumlara önemli bir şey yazmanı istiyorum. Kendimi sevdikçe gitmelerden korkmuyorum. Çünkü bu cümleyi ne kadar çok insan yazarsa o kadar çok kişi yalnız olmadığını görecek. Ve unutma, birinin seni terk etmesi senin değerinden bir şey eksiltmez. Sen seni terk etmediğin sürece güçlüsün.